Merhabalar, Yüksel'le örgülere hoş geldiniz. Gördüğünüz bu rengarenk koton iplerle önce çok güzel bir motif çalışacağız. Sonra bu motiflerle ki 13 tane motif yeterli oluyor. Güzel bir çanta çalışacağız. Şöyle fikir vermesi açısından şöyle göstereyim. Fakat bu marka olması gerekmiyor tabii ki. Zaten bu iplerin içinde birkaç tane de şu markadan var. Zaten kalınlıkları birbirine eşit olduktan sonra dokuları çok benziyor bu tarz iplerin. Koton biraz sert, çantaya çok yakışan bir dokusu var. Kalınlıklarında birbirine denk getirirsek herhangi bir markayı, birkaç markayı bir araya getirip çalışabiliriz. Şimdi aşağı yukarı ikişer motif kullanarak her birinden bir tanesinden de belki 3 motif kullanabilirim. Şimdi hemen bir tanesini kullanarak başlayalım. Ana renk olarak şu kırık beyaz. Bir de yanına şunu koyalım ve çalışmaya başlayalım. Önce sihirli halka yapıyoruz. Şöyle ipi çaprazlıyorum. Sonra içinden ilmeği alıyorum. İlk trabzanı öreceğiz. 3 zincirle. Sonra ikili trabzan. Zincirle birlikte 2 trabzan oldu. Bir tane daha. Araya 2 zincir ve tekrar 3 trabzan. Araya 2 zincir, 3 trabzan devam ediyorum. 4 grup trabzanı tamamladım. Şimdi aradaki köşe boşluğunu yapacağız ama 2 zincir çekip bağlamıyoruz. Çünkü şu ilmeğin, ipin köşenin şöyle ortasında kalması gerekiyor. O yüzden doluyorum. 3 zincirle başlamıştık. 3. zincire ve bir kere de çıkıyorum. Buna zaten yarım trabzan diyoruz. Bu şekilde köşenin tam ortasında bırakıyoruz ilmeği. Şuna bir zincir daha çekelim. Hatta bir tane de ip takalım, iğne takalım ki sökülme olmasın. İpi burada bırakıyoruz. Koparmıyoruz. Çünkü bir renkli ip, bir beyaz ip devam edecek. Burayı da şöyle sıkılaştırıp sağlamlaştırıp kaybediyoruz. Diğer ipe geçiyorum. Bir ilmek hazırlıyoruz. Şöyle şu iki trabzanın arasına bir sık iğne örüyorum. Ortalara, her trabzanın ortasına top çalışmaları yapacağız. Şimdi şöyle bir sık iğne ördüm. Top ya da balon, hangisine uygun görürseniz. Sonra doluyorum ve ortadaki trabzana şöyle ortasından batıyorum. Hafif yükseltiyorum. 1 2 3 ve 4. Topluyorum, kapatıyorum. Sonra burada arada sık iğne yaptığımız gibi bu araya da bir sık iğne, deseni tamamlıyoruz. Köşeleri 4 zincirle geçiyoruz. Gene 3 trabzanın önce ilk boşluğuna bir sık iğne, sonra ortadaki trabzana şöyle hafif yükseltip dört kere doluyoruz ve topluyoruz. Hemen ikinci aralığa bir sık iğne. Gene köşeyi
4 zincirle geçiyoruz. İlk aralığa, yani şuraya bir sık iğne, orta trabzana dört kere dolayıp topluyoruz ve ikinci aralığa da bir sık iğne. Trabzanların ortalarına çalışıyoruz bu top desenleri. Gene köşeyi 4 zincirle geçiyoruz. İlk aralığa bir sık iğne, orta trabzana 1 2 3 ve 4 topluyorum, kapatıyorum ve hemen ikinci boşluğa da, aralığa da bir sık iğne. Gene 1 2 3 4 zincir ve ilk sık iğnenin şuraya üstüne kaydırarak ilmeği bağlıyoruz. Buraya bir iğne takalım ve ipi bırakıyoruz burada. Şimdi beyaz ipe geçiyoruz. İlmeği şöyle ön tarafa alıyoruz ve hemen bir zincir, 2 ve 3 zincir. Buraya bir yarım köşe örüyoruz. Yani 3 trabzan. Sıranın bitiminde 3 trabzanla köşeyi tamamlıyoruz. Araya 2 zincir, diğer köşeye geçiyoruz. Üç trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İki zincir, diğer köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. İki zincir, diğer köşeye şimdi köşeyi tamamlıyoruz. 3 trabzan, gene köşenin ortasında kalması gerekiyor ip. Doluyorum. 3. zincire bir yarım trabzan da bağlıyorum. Gene iğnemizi takalım. Diğer ipe geçiyoruz. Buradaki ip hangi tarafta kalıyorsa çok fazla ipi uzatmadan en yakın yerden başlıyoruz. Şuraya, en yakın ilmeğe şuraya bağlıyoruz. İlmeği alıyorum ön tarafa ve bir sık iğne. Şu kısımları da 4 zincirle geçeceğiz. Köşelerde ördüğümüz gibi. 1 2 3 ve 4. Gene
trabzanlara çalışmalar yapıyoruz. Her 3 grubun trabzanın ortasına birer balon deseni çalışıyoruz. Araya bir sık iğne, ortaya 3 4 topluyorum, kapatıyorum ve sık iğne. Köşeyi 4 zincirle geçiyoruz. Gene ilk aralığa bir sık iğne, ortaya 1 2 3 ve 4 topluyorum, kapatıyorum ve bir sık iğne. Gene 4 zincir, tabii ki yanlış yere yaptık. Şuraya 3 ve 4 topluyoruz ve hemen boşluğa bir sık iğne. Gene köşeyi 4 zincirle geçiyoruz. Bu grubun üzerine çalışacağız şimdi. Araya bir sık iğne, ortaya 4 topluyorum, kapatıyorum ve araya bir sık iğne. Bütün trabzan gruplarının ortalarına deseni örüyoruz. Şöyle ortaya, ortaya, biterken gene buraya bir çalışma yapıp kapatıyoruz. Şimdi son köşeyi öreceğiz. Bir tanesini deseni ördüm. Şimdi şuraya gene köşeyi 4 zincirle geçiyoruz. Araya bir sık iğne ve ortaya topluyorum. Şurada sık iğne ile başlamıştık. Onun üzerine ilmek kaydırarak bağlıyorum. Şimdi beyaz ipe geçelim. Önce ilmeği içeri alıyoruz. Hemen ortadayız zaten. 1 2 3 zincir ve yarım köşe örüyoruz. Gene bu bir altta olduğu gibi 3 trabzan ördükten sonra gene 2 zincir ve şimdi köşelerin arasındaki oluşan boşluklara da birer grup trabzan örüyoruz. 3 trabzan, gene 2 zincir ve köşeye 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan,
2 zincir, buraya bir grup, yani 3 trabzan, 2 zincir, köşeye sıra sonunda köşeyi tamamladım. Hiç zincir çekmeden 3. zincire bir yarım trabzan örüyorum ve köşeyi tamamlıyorum. Diğer renge geçiyoruz. İlmeğin en yakın olduğu yerden başlıyoruz örmeye. Şöyle ortadaki grup trabzanın ilk aralığından alıyoruz. Bir sık iğne örüyoruz. Sonra ortadaki top deseni örüyoruz. 1 2 3 ve 4 topluyoruz. Kapatıp hemen bir sık iğne. 4 zincirde geçiyoruz. Gene ilk aralıktan bir sık iğne, bir tane desen, dört topluyorum, kapatıp bir sık iğne. Bütün trabzan gruplarının ortasına, ortadaki trabzana gene bu top desenlerden örüyoruz. Köşeyi 4 zincirle geçiyoruz. Sırayı aynen aralarda ve köşelerde 4 zincir ve bütün trabzan gruplarının ortalarına, ortasındaki trabzana birer top deseni örerek sırayı tamamlıyoruz. Sırayı başta ördüğümüz sık iğnenin içine ilmek kaydırarak bitiriyoruz. İğnemizi de takalım. Gene beyaz iple köşeden başlıyoruz. Aynen diğer sıraları ördüğümüz gibi önce ilmeği öne alıyoruz. 1 2 3 zincir ve yarım köşe. Sonra aralara hep 2 zincir çekerek şimdi 2 tane tek grup öreceğiz. Şurada tekti. Şimdi 2 tane oldu. Araya 2 zincir. Gene bir grup örüyoruz. 3 tane
trabzan, 2 zincir, köşeye 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan. Sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Gene 2 zincir ve 2 tek grup trabzan örüyoruz. İpi doluyorum. 3. zincire yarım trabzan örüp köşeyi de tamamlıyorum. Şimdi renkli öreceğimiz son sırayı başlayacağız. Şöyle 1, 2 ve 3 sıra ördük. Şimdi 4. desen sırasını öreceğiz. En yakın nerede duruyor? Şurada. Buradan başlıyoruz. Hemen bir sık iğne ve araya 4 zincir. Gene aynı şekilde her grup trabzanın ortasındaki trabzana desen örüyoruz. Araları 4 zincirle geçiyoruz. Dört topluyorum ve sık iğne. Köşeyi gene 4 zincirle geçiyoruz. Araya sık iğne, ortasına dört kere ipi dolayıp topluyoruz. Kapatıp bir sık iğne. Ve bütün trabzan gruplarının ortasına aynen deseni örerek devam ediyoruz. Sırayı gene 4 zincir, bir sık iğne, bir balon deseni ve başladığım noktadaki sık iğneye ilmek kaydırarak bağlayıp ipi kopardım. Artık renkli iple işimiz kalmadı. Son sırayı hem tomurcuk yapıp hem son kenar örgüsü örerek tamamlayacağız. Bu sefer ilmeği öne almıyoruz. Şöyle arkada kalıyor ve köşeye şöyle bir sık iğne çalışıyoruz. Bu sık iğnenin üzerine 2 zincir ve sık iğnenin 2 tane ipini şöyle alıyoruz. İlmek kaydırarak bir tomurcuk. 2 sık iğne daha. Bu boşluğa battığımız sık iğnelerde. Şimdi şurada beyaz örgü yani beyaz trabzanların üzerlerine batıyoruz. Bir tane buna, bir tane top desenin yanındakine, sonra boşluğa geliyoruz ve bir sık iğne, ikincisi,
İkincisinin üzerine 2 zincir ve bir tomurcuk, bir sık iğne daha. Gene beyaz trabzanın üzerine bir tane, diğer beyaz trabzanın üzerine bir tane ve boşluğa 1 2, ikincisinin üzerine 2 zincir ve bir tomurcuk, bir sık iğne daha. Birer tane beyaz trabzanların üzerine 3 tane boşluklara, 5 tane de köşelere sık iğne örüyoruz. Beyaz trabzana da bir tane, diğer beyaz trabzana da bir tane, boşluğa 1 2, ikinci sık iğnenin üzerine bir tomurcuk, bir sık iğne daha. Şimdi gene beyaz trabzana, diğerine, köşeye 5 kere batıyoruz. Üçüncüye tomurcuk yapacağız. 1 2 3, üçüncüsünün üzerine bir tomurcuk, 2 tane daha, 5'e tamamlıyoruz. Gene beyaz trabzanları unutmayalım. Küçültürüz çünkü motifi. Diğer beyaz trabzana, gene köşeye 3 sık iğne, ortasındaki yani ikinci sık iğneye bir tomurcuk, beyaz trabzanları unutmayalım. Bu şekilde bütün motifin kenarlarını örerek geçiyoruz. Evet, motifi tamamladım. Sıranın sonunda beyaz trabzana da bir sık iğne örüp yarım başladığımız köşeyi 2 sık iğne ile tamamladım. İlk sık iğnedeki tomurcuğun üzerine ilmek kaydırarak bitirdim. Motifimiz bu şekilde. Ben çok beğendim motifi. Hem giysilerde hem battaniyelerde, çantalarda kullanabileceğiniz çok şık bir motif. Sadece motif göstermeyi de pek sevmiyorum. Bu motiften de bir şeyler yapabiliriz. Bir giysi yapabiliriz kullandığımız ipe göre. Mesela bu ipler çantaya çok uygun olduğu için hemen bir çanta haline getirelim. 13 ilmek üzerinden çalışacağız çantayı. 12 tane daha örüyorum diğer renklerle ve 13 motif şablonunu renkleri dağıtarak hazırlıyoruz. Şablonu gördünüz. Bu şablon üzerinden renkleri istediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. Ben ortadaki 3 motifi kahverengi olarak sabit tuttum. Şablonda gözüküyor. Sonra lila ve moru da yan yana getirdim. O iki rengi değiştirdim. Siz de hangi renkleri yan yana görmek istiyorsanız o şekilde dağılımını yaparsınız. Şimdi şurası çantanın ağız kısmı. Şu motifi buraya birleştirerek başlıyorum. Sonra şu iki motifi birleştiriyorum. Şöyle. Sonra diğer sırayı, Sonra geliyorum. Şurayı, sonra bu şekilde ve bütün sıraları dikerek motifler birbirine ekleniyor. Önce bunu yapalım. Sonra çantanın yanlarını da dikeceğiz. Şöyle iğneyi hazırladım. Sıkılaştırdım motifte. Şuraya dikiyoruz. Motif tomurcuktan şöyle 2 tane ipi alıyorum.
ve karşılığındaki tomurcuğa sabitliyorum. Sonra şu ilk sık iğneden alıyorum. Diğer sık iğneden ve karşılığında bakın tam alıyorum ilmeği. 2 ip de üstünde. Karşılığındaki ilmeği de aynı şekilde tam alıyorum ve dikiyorum. İpi bu şekilde üstten geçirmeden hep yanlarda tutarak dikiyoruz. Sonra diğer sık iğneye geçiyorum. Karşılığını alıyorum. Sonra yan tarafa geçiyorum. Sık iğnenin ilmeklerini tam alıyoruz. İkisini birden. 2 ip burada, 2 ip burada. Sonra yan tarafa geçiyorum. Karşılığına tomurcuğa geliyoruz. İkisini de ortasından batıyoruz. Sonra yanındaki sık iğneden ve bunun yanındaki sık iğneden çıkıyoruz. Sıkı bir dikiş yapıyoruz. Sonra yanındaki sık iğneye ve karşılığına, yanındakine ve karşılığına tomurcuğun dibinden, diğerinin dibinden sonra şöyle tam karşılığına dikiş bu şekilde. Basit, kolay bir dikişle motifleri birbirine ekliyoruz. Şimdi kenarı diktim. Böyle devam ediyorum. Köşeleri bir araya getirmemiz gerekiyor muntazam şekilde. İp burada, şuradaki tomurcuğun altından aldım ve diğer tomurcuğu da tam dibinden batarak yan yana getirdim. Dikmeye devam ediyoruz. Yan tarafa geçiyorum. Tam karşılığını batıyorum. Aynen diğer kenarı diktiğimiz gibi devam ediyoruz. Bakın köşe gayet güzel bir araya geldi. Gene yan tarafa geçiyorum. Karşısına batıyorum. Yan tarafa geçiyorum. Gene tam karşısına bu şekilde dikmeye devam ediyorum.
O sarı çantada denemiştim bu dikişi ilk defa. Onu da izleyebilirsiniz. O da farklı bir çanta olmuştu. Aynen ekleyerek şöyle devam ediyorum. Buraya kadar, sonra buradan devam ederek şuraya kadar, sonra diğer sırayı, sonra dikine olarak motifleri ekleyerek hepsini bir araya getiriyoruz. Bütün motifleri dikerek birleştirdim. Şimdi şöyle ikiye katlıyoruz. Buraları çantanın ağız kısmı. Şurada şuralara motiflerin birleşeceği gözüküyor zaten. Şu iki kenara ve şurası. Şuradan başlıyoruz. Sonra bunu buraya katlıyoruz. Bu kenarı da dikiyoruz. Sonra bu kenarı. Şuradan ipi takıyoruz. Bu kenarı dikiyoruz. Sonra motifi katlıyoruz. Devam ediyoruz. Tekrar bu kenardan dikerek bitiriyoruz. Yani 1, 2, 3 kenar birleşecek. Burada da aynı şekilde 1, 2, 3 kenar daha birleşecek ve çantanın dikişi tamamlanıyor. Böyle deri sap diktim. İsterseniz şöyle ahşap saplar kullanabilirsiniz. Çok güzel duruyor bunlar da. İsterseniz de kendiniz örebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Kendiniz örerseniz daha ucuza gelir tabii ki. Bir de sap parası vermemiş olursunuz. Ya da eski çantalarınızdan çıkardığınız sapları da kullanabilirsiniz. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Ben çok keyifle ördüm. Rengarenk bir çantam daha oldu. Videolarımı beğeniyorsanız, bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.